Efendim herkese merhaba. Söylemezsem Olmaz'ın YouTube kanalındasınız ve yeni bölümümüz başladı. Uğur Kotan. Merhabalar Bircan Mali. Bak, yorumlara gıcık olmaya başladım. Yok Uğur çok beyefendi. Yok Bircan da biraz sakinleşti Uğur'un yanında falan. Sen parayla adam mı tutuyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle benim şeyim var, şebekem var. Şebeke var, Tabii eyvah. şebeke var. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Beni niye sakinleştiriyorsun? Beni hırçın görmek isteyen izleyici olabilir. Yok, böyle güzel. Böyle güzel mi? Evet. Yani en azından benim açımdan böyle çok iyisin. Uğur'a var ya haber beğendiremiyorum. Bunu alalım mı? Yok bunu almayalım. Ayıp falan. Biz bu şekilde yayın yapmaya pamuk şekeri gibi devam edeceğiz. Ama güzel gidiyor. Güzel gidiyor maşallah. İzlenmelerimiz de çok güzel. Efendim bizi nasıl takip edeceksiniz biliyor musunuz? Hafta içi her gün YouTube'da yeni bölümümüz Söylemezsem Olmaz'ın kendi kanalında takip edip yorum yapmayı ve etkileşimlerde bulunmayı unutmayın. Çünkü burada sizler için varız. Siz de bizim için bizi izleyin. Aynen. Şimdi bir Birazdan dedikodu devam etsinler. İstihbarat versinler. Oradan güzel bilgiler geliyor zaman zaman. İstihbarat alayım. Evet. Çok güzel olur. Bir dedikodum var size. Bir dedikodu mu bilmiyoruz. Şimdi taşları toparlayacağız. Bunun bir dedikodu mu yoksa gerçek mi olup olmadığına bakacağız. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ikilisinde menajerler, kavgalar, gösteriler, anlaşmalar hepsi birbirine girmiş. Bakalım bu savaşı kim kazanacak buyursunlar. Magazin dünyası bu şok ayrılığı konuşuyor. Hande Erçel, yıllardır omuz omuza çalıştığı menajer şirketi ve stilisti İnan Kırdemir'le ipleri bir gecede kopardı. Erçel'in bu hamlesinin arkasındaysa dev bir rekabet iddiası fışkırdı. Kulislerdeki söylentilere göre krizin merkezinde Serenay Sarıkaya var. İddiaya göre dünyaca ünlü bir markanın defilesi için tercih Erçel değil Sarıkaya oldu. İpleri asıl koparansa Hande Erçel'in stilisti İnan Kırdemir'in Serenay Sarıkaya ile o defileye gitmesi ve ardından teknede görüntülenmesi oldu. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. Hande Erçel stilistini ezeli rakibi Serenay Sarıkaya'ya mı kaptırdı? Bu sessiz savaşta taraflar ne diyecek? Gözler gelecek resmi açıklamalarda. Öncelikle bahsetmemiz gereken konu onların ortak noktaları olsun. İkisi de Ayşe Barım'ın ajansına ait bir oyuncuydu. İkisinin de yıldızı çok parlaktı. İkisinin de aşk hayatı magazin gündeminden düşmeyen, ikisi de güzellikleriyle her gün gündemde olan çok iyi kadın oyuncular. Sonra ne oldu da biz bunları aynı sahnede ödül alırlarken değil mi? Evet. Aynı sahnede birbirlerini çok da güzel ülkemizi çok güzel temsil ederken ne oldu da bir çatırdama yaşandı? Şimdi senin bahsettiğin gibi aynı menajerlik şirketinden aynı dönemde ama çok başarılı benzer profildeki iki oyuncudan bahsediyoruz biz. Her şey senin anlattığın kadar toz pembe miydi ama? Onu da ben... Beni böyle sen getirdin beni bu hale. Toz pembe hale gerçekten. Yok, şimdi bizim zaman zaman aldığımız duyumlar oluyordu. Her şey zaten toz pembe değildi. Aynı menajerlik şirketi çatısı altında da bazı küçük çatışmalar tabii. Yani işte seçilen işler, alınan işler, alınmayan işler ya da gidilen davetler ve benzeri tarzda küçük şeylerin olduğunu biliyoruz biz zamanında. Ama çok normal bu. Çünkü gerçekten hep birbirine rakip gösterilen iki isim bunlar. Baktığın zaman tutsa da tutmasa da son 10 yılda birçok projede yer almış isimlerden bahsediyoruz. Tutsa da tutmasa da biraz daha açmak isterim. Serenay ile Hande'nin oyunculuğu aynı kefeye konsa da konmasa da evet gerçekten hepsi çok sayıda işe başvurdular ve oldular yani. Dediğin gibi o yüzden hani aslında her şey bu kadar toz pembe değildi zaten. Bence bu biraz şey oldu. Son nokta. Bahsedilen marka da sanırım ilk defa Türkiye'den bir kişiye davette bulunuyor. Dünyaca ünlü bir marka. Dünyaca ünlü marka biz bunu YouTube'da söyleyebiliriz. Sen Loren'i mi diyorsun? Evet. Evet. Sanırım ilk defa oldu. İnan Bey de yıllardır hatta en kısa vadede yine Hande Hanım'la yurt dışında bazı görüntüleri vardı. Biz konuşmuştuk şu anda konuyu tam hatırlamıyorum da çok uzun yıllardır onunla çalışıyor Hande Hanım'la. Hande evet. Ve bir takım böyle şeylere, davetlere gidiyordu. Ve sanırım buradaki markanın hani temsilcisi gibi bir algı var. Onun üzerinden yapılan bir davet, bir event. Finalde de karşılaştım. Dedikodular doğru yani, öyle söyleyeyim ben. Şimdi ben bu işe dünya ateşten bir bulut güden başlamak istiyorum. Şöyle ki Ayşe Barım'dan başlamak istiyorum.
Şimdi Ayşe Barım şu anda yargılandığı ve tutuklu olduğu konunun dışında bambaşka bir konudan gireceğim. Ayşe Barım Türkiye'de oyunculuk sektörünü tek eline almış. Bunu kimse kabul etmedi zaman zaman ama yani bu olayla ilgili çok haber duymuş biri olarak söylüyorum ki Ayşe Barım'ın piyasaya girişinin başlangıcı Yılan Hikayesi dizisindeki Meltem Cumhul'un Yılan Hikayesi'nin başrolü olmasıyla Ayşe Barım'ı piyasaya kazandırmasıyla bizim hayatımıza giren bir Ayşe Barım var. Ayşe Barım o kadar çıkarları doğrultusunda hareket eden bir menajermiş ki duyduğuma göre herkesi bir basamak olarak kullanıp asıl amaca giden yolda herkesi harcayabilecek maneviyatsızlıklarda bulunuyormuş. Bir takım insanlar da bundan çok şikayetçi oluyormuş. Mesela Meltem'le çok yakın olup Meltem'cim bak dizideki bütün arkadaşlarını işte Mehmet Ali Alabora olur, efendim Çetin Tekindor olur. Bütün arkadaşlarını gel bizim menajerlik şirketimize alalım. Ben de sana oradan oyunculuk payı vereyim. Bunları güzel güzel buraya kandır getir. Bu şekilde girmiş hayatına. Meltem'in de hoşuna giden bir ticaret. Benim de hoşuma gider. Şimdi biri bana dese ki Uğur'u da gel bizim şirkete getir. Uğur'a yaptığım bütün işlerden sana pay vereceğim dese getiririm. Uğur'u da parlatmaya çalışırım. Bir de şöyle bir şey var. Yeni sektöre giren oyuncular için de bu çok önemli. Evet. Bakacak ki hep iyi iş yapan top isimler kısa zamanda uzun mesafe almış. Ama bütün burada isimler bu şirketten ama çıkıyor. evet de burada şöyle bir durum var. Mehmet Ali Alabora ve Çetin Tekindor gibi isimler sektöre yeni gelen isimler değil. Değil. O dönem sektöre yeni gelen isim Meltem Hanım. Meltem Cumhul. Ama bunu kullanması çok akıllıca. Meltem'in zaten sıcak ilişkilerini kullanıp kendi şirketlerine çekiyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musun? Herkes Ayşe Barım'ın şirketinde iş yapmaya başlayınca Meltem'e o vaat ettiği payı vermemeye başlıyor. Bir dönem Meltem Cumhul'u hiç görmedik biliyor musun? Neden? Çok uzun yıllar görmedik. Neden görmedik? Ayşe Barım yüzünden. Biz yine bir dönem çok işlerde gördüğümüz Demet Özdemir'i şimdi son 2 sezondur görüyoruz. Hiçbir yerde görmedik. Neden biliyor musun? Ayşe Barım yüzünden. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet Ayşe Barım o çıkan dedikoduların altını dolduracak çok şey yapıyor. Yani insanları benimle çalışmazsanız size iş vermem. Benimle iş yapmazsanız benim kastım bu işe girmezse bu işin PR'ını yapmam gibi çok tek eline almış omzu düşük hareketleri var Ayşe Barım'ın. Bu yüzden de sektördeki bazı insanlar illallah ederken bazı insanlar da ona adeta tapıyorlar. İşte o tapanlardan biri Serenay Sarıkaya. Kesinlikle. Şimdi Serenay Sarıkaya ile geldiğimiz noktaya bakalım. Serenay Sarıkaya Ayşe Barım odaklı. Ayşe Barım ne derse hani bir dönem konuştuk ya menajerler ne derse sözünden çıkmayan oyuncu ve şarkıcılar vardır. Bir dönem bu iyi gidebilir ama sonra rüştünü ispat ettikten sonra akıl süzgecinden geçirmen lazım ilişkilerini. Ya bu ilişki bana zarar verir mi? Olur mu? Olmaz mı? Yapıyoruz ama ya da ne bileyim bu reklamı oynadık ama bak boykot yer miyiz falan. Bunları bir düşünmen lazım. Hayır Serenay'ın kesinlikle akıl süzgeci kapalı. Ayşe Barım ne derse o olur. Geldiğimiz noktada Ayşe Barım 2 yıl oldu mu? Oldu. 2 yıldır yok piyasada yok. Ve hapiste hapis süreçleri geçiriyor. Bir ara giriyor çıkıyor falan. Sağlık sorunları da kötü inşallah şifa versin Rabbim. Amin. Fakat bak Serenay Sarıkaya'yı kimler geldi kimler geçtiden başka bir yerde göremiyoruz. Reklamlar da Evet. aynı şekilde. Ne oldu banka reklamı bilmiyorum. Her şey sekteye uğradı. Bir set geldi önüne. Demek ki bu işi ilerleten, pushlayan, ben de İngilizce laf söyleyince de kızıyorlar ama ilerleten yani iten demek ki Ayşe Barım'mış. Ama menajerlik zaten böyle bir şeydir ya. Tamam. Ama aslında baktığınız zaman şimdi şey kısmına geçiyorum. Hani bu işin hukuki boyutuna, etik boyutlarını geçtiğin zaman yaptığı şey de başarılı değil diyemezsin. Diyemeyiz. Çok başarılı Hayır, aksine. başarılı bir menajer. Çok başarılı. Ama tek elinde miymiş? Evet, Tek elindeymiş. Evet, Gördük doğru, yani. Doğru. Sonra peki her şey güzelken duruşmalara herkesten önce Hande Erçel giderken Ayşem diye paylaşımlar yapılırken ne oldu da bu menajerlik şirketinden ayrı düştü Hande Erçel? İnsanların aklına 2 tane şey geliyor. Bir Serenay kadar yıldız davranılmıyor mu şirkette ona? 2 Hande'nin ilişkilerinde de olduğu gibi bir dalı bulmadan diğer dalı bırakması söz konusu değilken başka bir dal mı buldu da Ayşe Barım'ı bıraktı? Şimdi bu 2 soru var gündemde. Sence hangisi ihtimali yüksek? Ben ilk söylediğim fikirdeyim. Daha önce zaten bunun bir altyapısı vardı. Şişilen konular vardı. Beğenilmeyen durumlar vardı.
çıkar çatışmaları vardı. Bunlar birikti. Bu da son nokta oldu. Son noktada da şöyle bir şey düşünmüş olabilir. Evet, bana Serenay kadar değer verilmiyor, Serenay Hanım kadar. Onun kadar özen gösterilmiyor. Bu sebepten dolayı ilişkilerimi bitiriyorum. Olmuş olabilir. Ben de böyle bir noktada aldım pasını. Direkt gol atmak istiyorum. Göğsünü yumuşatmadan. Zaten güzel kardeşim. Senin Serenay kadar böyle bir oyunculuğun yok, tamam mı? Evet, en az Serenay kadar güzelsin. Ama güzelliğin çok para etmeyecek o kadar büyük oyuncular var ki. Tutsa da tutmasa da dedim ya, aslında bunun içinde. Hani Hiçbir dizisi tutmadı. Mesela çok eleştirilen oyunculuk performansları var. Bugün Ama bir sonraki işleyeceğiz bir diziye tanesini. çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Evet. Neden? Sebebi güzellik mi sadece? Yani bence sebep güzellikten başka PR çalışması. Bir de bir sözleşme süresi var tabii ki. Evet. Adi Ajans'la yapılan bir süre var. O süre bitince hemen kaldırıyor. Belki de sözleşmenin bitmesini mi bekliyordu? Freelance mi çalıştı o dönem bilmiyorum ama nereden bakarsan bak, bizi Serenay'la aynı cümle içerisinde Hande Erçel'i kullanıyor olmamız bile Ayşe Barım efektidir, biliyor musun? Yani ne oyunculukla yan yana gelir, ne bir kariyer başarısıyla yan yana gelir bir iş. Ama biz bu kızı bu kadar kötü oyunculukların, geçen gün dijitalde ilk ben attım fişeyi zaten. O dijitaldeki oyunculuğun neydi durumu Allah aşkına? Ne ağlayabildin, ne gülebildin, orada ne tepki verdin. Karşısında Metin Akdürger var, yazık çok da iyi bir oyuncudur. Çocuk şoka giriyor ya oyunculuğun karşısında. Bu ne yapıyor diyor. Yani çocuğun oyunculuğuna yansıdı yaptığın kötü Bu oyunculuk. sene de geçtiğimiz yıl Barış Arduç'la bir projesi olmuştu. Bu sene herhalde daha herhangi bir projede yer almadı. Yer Yok aldı işte mı? bu Evet. söylediğim proje yeni bir proje. İki Dünya Bir Dilek gibi bir şey. Dijitalde yapılmış. Dijitalde yapılmış. Kısa sürede çekilen, Evet. biten Film, bir iş. film. Tamam, okey. Başka yok. Bir dizi Başka de yok, yok zaten. evet. Ya zaten biz işte bu kadar kıyas kabul etmez iki ismi kıyasladığımız için bile Ayşe Barım'a bir teşekkür borçlusun. Geldiğimiz noktada. Ama işte Ayşe Barım'a da şunu demek istiyorum. Demek ki sen işine geleni ya da aklına geleni PR'la parlatıp hiç başarısı olmayan bir kızı bize günlerce konuşturabiliyorsun. Bu mu menajerlik başarısı? Büyük başarı hem de. Bu mu derken bence bu büyük bir başarı yani. Düşünsene, ben ya herhangi bir menajer bir anlamda pazarlamacıdır. Evet. Hiç bir elle tutulur yanı olmayan bir projeyi ben herkese konuşturtuyorum, herkese pazarlıyorum, herkese aldırtıyorum. Bu çok büyük bir başarı. Bir de Bu arada yani çok da böyle sürekli de gömmeyelim. Hande Hanım'ın iyi yaptığı şeyler de var. Mesela ne dedin, çok güzel. Güzellik nedir? Ekranda her zaman iş yapan bir şeydir. Bir dönem hatırla, şu anda yapım şirketleri ve yönetmenler bundan yeni vazgeçmeye başladı. Bir 5 yılımız bizim takipçi sayılarıyla geçti. Ne kadar çok takipçisi, sosyal medya etkisi varsa Onu yemediğini oyuncular anladılar. oradan seçildi. evet bravo. Onu Ama yemediğini anladılar. yeni farkına vardılar ve bundan pişmanlar. Ben birkaç toplantılarını biliyorum kendi aralarında. Ama izleyiciye sormak Evet. istiyorum. Tek başına güzellik ve tek başına takipçi sayısı bir dizinin lokomotifi olabilir mi? Asla olamaz Olmalı bence. mı? Bence asla olamaz. Çok güzel bir kadın reklam yüzü olmalı. Mesela bir tekstil firmasının reklam yüzü billboardlarda, yani izlemelere, bakmalara doyamıyorum. Mesela Hande dururken sabaha kadar izlerim. Fotoğraftayken sabaha kadar izlerim. Kendisi olduğunda da. Kendisiyken sabaha kadar izlerim. Ama Çok oynadığı güzel. zaman? Oynadığı zaman sesini kısıp kapatıp başka kanala geçmek, kadın programı izlemek istiyorum. O kadar. Kurgulara Zaten yani. son yıllarda da daha çok böyle işte sosyal medya üzerinden o da ilerliyor gördüğüm kadarıyla. Yani dediğin gibi biz Real satsa mesela milyonlar izliyor, İzlerim. beğeniyor. Doğallığını yapıyor. Evet. severim. Doğal hali güzel. Doğalkenki haliyle yürüse mesela iş daha da güzel olacak. Ama işte her yerde herkes aynı cephede. Herkes her savaşı kazanamaz. Her cephede de savaşamazsın. Oyunculuk cephesi pek Hande Erçel'e göre değil ama iyi bir model mi? Top model mi? Model Kesinlikle. bence. Yüzü. Fiziği de çok iyi bir kız falan. Ya bir de şey de Bilmiyorum. olabilir mesela. Şimdi biz bunları bilmiyoruz. Belki çok hoşuna giden bir projeyi Serenay Hanım'a verildi. Ve bu içinde yer etti. Bak bunları da bilmiyoruz biz. Bunlar Yani olur. ne bileyim Bunlar olur yani. Çünkü diyorum ya, çok aynı kefede konuşulan iki isimden bahsediyoruz. Yani işte Serenay Hanım ondan birkaç yıl önce hayatımıza girdi. Tap olarak daha eskidir aslında ama hani böyle artık Serenay Sarıkaya demeye başladığımız dönem onun hayatımıza girmesinden 3-5 yıl önce başlar. Evet, doğru. Son 5-10 yıldır da ikisini de çok dediğim gibi aynı kefede değerlendiriyoruz. O yüzden bu tarz şeyler de zoruna gitmiş Onu olabilir. yormuş olabilir. Bir Ya kere mesela Serenay'la- kimler geldi, kimler geçti de Hande Erçel oynamak istemiş midir acaba? yani 3 sezondur devam eden bir dizi. Ya istersin. Ya herkes her şeyi ister. Yetenek ve kapasite de meselesi ama biraz. Şimdi Serenay'la Hande'yi biz acaba aynı kefeye koyarak Hande'ye haksızlık mı yapıyoruz?
Şimdi Serenay ile Hande aynı kefeye konulamaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu kızı Ama onu Ne da bileyim. havada kapacaklar. ya kaparlar ya. Belki de kapmışlardır. Birkaç güne görürüz. Ya tabii ki kapacaklar. Zaten Hande, başka isim yok ki. İsim yok. Ben de ismin olmamasına Ya ne bileyim ben Burcu Biricik. Burcu Biricik çirkin bir kız mı? Hayır. Aslında. Bebek ya. Oyunculuğu falan. Yani Başarılı, çok başarılı. rafa kaldırır birçok ismi. Yani Burcu Ama Biricik'i annelik niye süreciyle göremiyorum? beraber, evlilik ve annelik süreciyle beraber biraz geri, ya biraz burada kişilerden de şey yapmak lazım. Kendileri de geri çekiliyorlar. Öyle düşünme. Ya her zaman söylediğim bir şey var. Gerçekten bu masaları kullanın. Magazin bu işin vazgeçilmezi. Evet. Ve evlenen, ya, şey yapan, işte çocuk sahibi olan insanlar ister istemez magazinden bir şekilde uzaklaşıyorlar. Uzaklaştıkları zaman da şu an olan sonuç oluyor. Daha az projede yer alıyorlar. Burcu'nun yaşadığı. Ne kadar haber o kadar proje, ben sana Tabii söyleyeyim. canım, Her orası zaman öyle. öyle bu iş. Hani magazin ya zaten bir dönem Evet. magazin sokakaydı ama Allah'tan onu haber programları şu anda üstümüzden aldı. Neyse bir şey değil. Haberciler linçliyor şimdi. videoları altına. Ama yani biz de nasıl bir haber izledik bu Evet. kış ya. Öf yani. Magazinciler tertemiz pürü pakmış. Hepsini öpüyorum. Ay söyleyeyim ya. Söyle, Söylemezsem olmaz yani. Arada sen Arada şey yapman söyleyeyim. Ama lazım. kendimden de vazgeçemem. Uğur Evet, kusura kesinlikle bakma ya. Yani. Ama çok tatlı Bir dakika, bir söyledin. şey Böyle diyeceğim. söyle. Canancığım kim kimin ablasıyla menajermiş anlat bakayım biraz. Gamze mi menajerlik yapıyor? Şirket mi açmış yoksa? Acaba ablası menajerliğini yapabilir mi diye bir sorular da geldi sosyal medyadan. Sanmıyorum. Belki Demet Özdemir'in şirketine geçebilir. Demet Peki Özdemir'in olduğu Gamze'nin beni şirkete geçer. engellemesine kaç puan veriyorsun? Seni mi? Aa, ne Neden? mana? Yani Hande'yi Bir de salladıysam ben de bir yerden, hamileymiş ben ona tebrik edecektim salladıysam. halbuki. İkinci çocuğa. Ben Mavi'yi de çok seviyorum bir de. Ay istersen engelle. Ben Mavi'yi çok seviyorum. Kocasını pek engellemesi karı koca beni. Çok Abi iyi. insan oturup mesela durduk yere oturup. Hadi şu bir canı da. Sen de aç. Sen de Caner. Engelle çabuk. Bu mesleğin en nankör yanı ne biliyor musun? Güzel konuştuğunu hiçbir şey görmezler. Mesela ne diyoruz? Bebek gibi kız. İşte Hande için söylüyorsun. Yani bir reels paylaşsın, milyonlar düşer, İzlerim. izler, sabaha kadar izlerim. Bunları görmezler ama rolü yapamıyor dedin ya, orada kalır onlar. Mesleğin en nankör yanı bu işte. Ondan O engellemişler. kadar güzel misin? söyledin ki. Caner de diyemez o Cener diyor. Ondan engellemişler de diyorum ben. Bunlar engelli olduğu için görmeyecekler. Şu an rahatım. Peki şimdi ama bu savaşın kazananı her halükarda cool davranışlarıyla öyle tavırlarını ve çizgisini hiç bozmayan Serenay Sarıkaya olacaktır diye Bir de düşünüyorum. Serenay Hanım da aslında baktığında eski nazaran sen de söyledin, o kadar yoğun çalışmıyor şu anda farkındaysan. İşte Ayşe Ama Barım. hiçbir gerginliği var mı üzerinde? Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Serenay gerçekten Sardunya Adası'na mı yerleşiyor? Ne oldu, evleniyordu Onun da Mert'le? detayını açıklayalım. Açıkla. O yerleşme değil ama Ne? deneme olabilir. Bir yerleşme denemesi. Denemesi şöyle, Ece Hanım'ın da ikisi, bu arada yanlış haberleri de arkadaşlar biraz detayları yanlış vermişler. Sen ver doğrusunu. Bir ev değil, ikisi farklı evler kiralıyor birer yıllık. Ece Ünenç yani... Ece Ünenç ve Serenay Sarıkaya. Sardunya, İtalya'nın Sardinya adalarından. Birer yıllık ev kiralıyorlar. Muhtemelen yazı orada geçirecekler. Kışın da ara ara gider gelirler. Çok Bakarsın havalı. yerleşmek gibi bir karar alırlar bu bir yılın Yani sonunda. bu hani bazen böyle işte golden vizeler oluyor ya da vatandaşlık almak için orada bir süre Her ev şey tutmak olabilir. falan filan gerekiyor. Tabii o süreci bilmiyorum, Avrupa, İtalya'daki Evet. süreci bilmiyorum. Amerika'ya vakıfım. Amerika'da kaç yıl kalmamız lazım onu biliyorum. Ya da Mert'le evleneceği dedikoduları var da. Ay orada mı evlenecek acaba? Ya o her şey olabilir. Mert orada da albüm yapabilir, şarkı yapabilir, beste yapabilir. Mert'in de bir şey tadı kaçtı sence? Eski Danstan Mert'in... kaçtı ben. Akımı gördün mü? Bir şey söyleyeceğim. O Arizona kertenkelesi dansı değil mi? Ya Gözlerime bak. üç yani kaydırdığın zaman 3 görüntüden biri onların o dansı, insanlar fena dalga. Bir aşiret düğünü, bir de o Arizona Evet, kertenkelesi kesinlikle öyle, dansı. kesinlikle öyle. Herkes onları konuşuyor. Elense'de çekenler Elense falan. dansı var değil mi? Ya Allah, şöyle şöyle ya. Çok iyiler ama. Ama ben bu adaya yerleşme işini duydum ya, dedim ki benim zaten çok inanmadığım bir şey de bu ilişki. Hiç bana geçmedi, hep söylüyorum. Acaba dedim gerçekten evlilikte rafa mı kaldırılıyor ya da gidip orada mı evlenecekler bilmiyorum. Ya Mert Bey de gidebilir yani. Gidebilir Yani. değil mi? Bir yıl ödenmiş. Bir yıl boyunca herkes gidip gelebilir oraya hiç. Vallahi herkes gidebilir. En sevdiğim arkadaşım yurt dışında ev tutmuş arkadaşım. Peki bir magazin turuna gitmek isterim. Tur ki bak 24 saatte ancak bu kadar turlanabilirdi. Buyurun turlayalım. Bu
Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş'ın buzları eriten yurt dışı tatili tam bir yanlışlar komedisine dönüştü. Tam 3 kez bilet değiştiren ikili sonunda İtalya Como için yola çıktı ancak asıl şok havalimanında yaşandı. Taksiye bindiklerinde acı gerçekle yüzleşen Buse Varol, rezervasyonu yanlışlıkla Como yerine İsviçre'nin Lugano şehrine yaptığını öğrendi. Neler çektik diyerek sosyal medyadan isyan eden ünlü oyuncu bu büyük hataya rağmen pes etmedi. Lugano'nun atmosferine hayran kalan eltiler bu yanlışlık bize inanılmaz iyi geldi diyerek tatilin tadını çıkardı. Görünüşe göre yanlış hesap Bağdat'tan dönse de bu ikili için Lugano'dan dönmedi. Onur Buldu en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığını açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Ev sahibi olmak isterken bir müteahhitle tanışan Buldu, ödemeleri yapması için parayı yakın bir arkadaşına elden teslim etti. Ancak tapu günü geldiğinde acı gerçekle yüzleşti. Müteahhit hiç para almamıştı. Arkadaşı ise tüm birikimini harcamıştı. O an yanında olan dostu Uğur Bilgin'in birini kaybettik sandım diyerek tarif ettiği o büyük şoku Buldu rezalet bir dönem olarak nitelendirdi. Maddi kayıptan çok dost kazığıyla sarsılan ünlü oyuncu bu ağır tecrübeyi ilk kez paylaştı. Geçmiş olsun Onur Buldu. Sosyal medya bu sahneyi konuşuyor. Cemre Baysel'in Güller ve Günahlar dizisindeki ağlama performansı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ancak asıl çıkış Gonca Vuslater'inden geldi. Vuslateri, Baysel için kız belki hayatında bir iki kez bağırarak ağlamıştır. Sahne bitti hala durduramadık dedi. Ortalık bir anda karıştı. Bu sözler kimine göre sert bir eleştiri, kimine göre ise sektör içi doğal bir yorum. Survivor parkurlarının hızlı ismi Sahra Işık ve İdris Aybirdi cephesinde yolun sonu göründü. 2024 yılında boşanmanın eşiğinden dönen ve evliliklerini kurtarmak için terapiye giden ünlü çift tüm çabalara rağmen ayrılık kararı aldı. Sahra Işık sosyal medyadan yaptığı açıklamada evliliklerini sevgi ve saygı çerçevesinde noktalandırdıklarını duyurdu. Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir yeni motosikletiyle Cihangir sokaklarında rüzgar gibi esti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Demir, dizisinin finalinden yeni projelerine kadar her şeyi konuştu. Motorla gelmişsiniz. Evet, motorla geldik. Yeni motoru aynısıyla görecek miyiz bu sefer? Görmeye gidiyoruz şimdi. Nereye bıraktınız? Motor da tarafta dikkat edecek. Gel yakın işte. Evet, hayranlarımızla sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Şöyle geçebilirim. Bazen diyor musunuz Mert Bey motorumu alayım böyle gideyim direkt şehir dışına, ülke dışına ya da tek başıma böyle. Var mı öyle bir plan yakın zamanda soralım o zaman. Plan? Aynen motorla birlikte çıkıp böyle bir yurt dışı planı. Şu an öyle bir şey yok. Şu an arkadaşlar. Siz nasılsınız? Soralım mı? Biz deyiz. Kaza bela çıkmasın. Kaza bela gitmem lazım. Aynen. Tamam o zaman. Bizler de iyiyiz. Bir yandan da tabii ki de ufak bir üzücü de haber aldık. Erken bir final oldu tabii ki de. Evet. Sizlere de sormak istedik. Ya olsun her şey yolunda. Yapacak bir şey yok. Yeni projeler var mı o zaman soralım hemen. Yeni proje olacak. Bu yaz belki bir şey yapabiliriz. Ancak asıl bomba özel hayatıyla ilgiliydi. Ünlü oyuncu yalnızlık devam ediyor diyerek kalbinin boş olduğunu ilan etti. Anlaşılan Mert bu aralar aşkı değil yeni motoruyla İstanbul turunu tercih ediyor. Yalnızlık devam ediyor. Hayatımız tek başımıza. Aynen. Evet, dikkat edin. Dikkat edin. Aynen. Geldik gördüm. Teşekkür ederiz. Motoru da görelim. Merak. Motoru da görelim. Aynen. Nazar değdirmeden. Arabaya dikkat. Pop müziğin dobra ismi İrem Derici, Kıbrıs konserinde samimi şekilde günah çıkardı. Sahne aldığı otelde açık sözlülüğünden pişman mısınız sorusuna yanıt veren ünlü sanatçı artık çok daha duygusal biri olduğunu söyledi. Özellikle sosyal medyadaki sert çıkışlarının faturasının ağır olduğunu ifade eden Derici, eve sürekli mahkeme kağıdı geliyor. Birilerine hakaret etmişim diye. Çok pişmanım. Param kalmadı sözleriyle herkesi güldürdü. Eski İrem'i ellerimle öldürmeye bir niyetim yok. Eski İrem'i de seviyorum ama daha uysallaşan bir İrem var. Bunu zamanla göreceksiniz zaten.
Küfür kafir çok azaldı. Sürekli eve kağıt geliyor, karakola gidip ifade veriyorum. Birilerine Twitter'dan hakaret etmişim diye. Çok pişmanım, param kalmadı. Ona o kadar öde bunu bilmiyorum. Daha var, daha üç tane daha falan daha var değil mi dava? Halen devam eden 3 davası olduğunu belirten sanatçı, artık gereksiz patlamalar yaşayan o öfkeli kadın imajını geride bırakıp sakin bir döneme yelken açmaya kararlı görünüyor. Çok pişmanım, param kalmadı. Pop müziğin beste fabrikası Serdar Ortaç, Saygı Bir sahnesine konuk oluyor. Ceza, Sertab Erener, Mor ve Ötesi gibi efsanelerden sonra sıra Ortaç'ta. Hatırlanacağı üzere serinin son konuğu Mustafa Sandal olmuştu. Yaşanan performans tartışmaları günlerce konuşulmuştu. Şimdi ise tüm gözler Serdar Ortaç gecesinde. Onlarca hit ve sürpriz yorumlarla Saygı Bir, müzik dünyasında yeni bir fırtına koparmaya hazırlanıyor. Evet, hemen Buse Varol ve eltisinin yaptığı yanlışlarla dolu tatile gidelim. Ne oluyor? Komo'ya giderken İsviçre'ye mi? Lugano'ya gidiyorlar. Lugano kentine. Peki Lugano'ya bilet alıyorlar ama gidiyorlar mı? Gidiyorlar ya. Yanlışa devam. Yanlışa devam. Zaten çok tatlı yorumlaşmaları da var. İşte görselleri de görüyorsun. Ben öncelikle tekrardan bu hale gelmelerine çok mutlu oldum. Biliyorsun o vahim kayıptan sonra bir ara 2 yıl belki hiç konuşmadılar. Evet, sonra bir araları düzeldi. Sonra tekrar bozuldu. Evet. Birkaç ay önce sanırım yeniden barıştılar. Ve belki de hayatlarının en samimi görüntülerini veriyorlar şu anda. Evet, benim de çok hoşuma gidiyor bu tavır. Bu tatile 3 kişi çıktılar. Bir diğer isim de Servet. Soyadını unuttum. Servet. Ben de unuttum da. Yani bu. hep çok eski dostları Servet Alişan Bey. Batman mı? Öyle Yani bir tam şey. hiç hatırlamıyorum şeyini. Tamam, yanlış olmasın. Çok eski dostları. Fakat bir şey sormak istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla Servet'le Alişan artık görüşmüyor. Küsler. Mesela sen karının senle küs olduğu biriyle yurt dışına tatile gönderir misin? Asla. Mümkün Asla, değil. ha? Mümkün değil. Ben de gitmem zaten mesela. Ya ben bir kere şöyle anlatalım da seyircilerimiz de yanlış anlamasın. Ha. Servet Bey sıradan bir Alişan'ın arkadaşı değil. Can ciğer kuzu Hatta sarması. belki iş ortaklıkları da vardır geçmişte. Nişantaşı'nda her gün beraber gördüğümüz Alişan'ın il dışı, yurt dışı hangi sahnesi olursa olsun giden. Rahmetli çok yakın. Selçuk, Evet, ikisini de Servet, Alişan, bunlar üçü. hiç ayrılmazlar. Bir de Yusuf Tekin. Yusuf Tekin dördü, dönemde. evet. Bu dördü çok zaman zaman Yusuf ayrılsa da bile o üçü hiç ayrılmazdı. Hiç Can ayrılmamış. ciğer kuzu sarmasıydı onlar. Alişan rahmetli Selçuk'un ölümünden sonra bir Servet'le ne oldu bilmiyorum. Ama görüşmüyorlar. Fakat Buse hiç kopmadığı gibi gece burada dışarı çıkmalara da üçü gidiyor. Hani Alişan hiç katılmıyor. Hiç barışma şeyi de yok, esintisi de yok. Bu kadar kocamın kalbini kıran ya da kocamın kalbini kırdığı falan, bilmiyorum şimdi ne oldu. Biriyle ben tatile gidemem, biliyor musun? Bir de Bravo. yani kocamdan dolayı tanıdığım bir kişiyle. Tabii, Hani benim orası geçmişimden öyle. gelen birisi değil. Ben onu eşim Alişan sayesinde tanıyorum yani. Mümkün değil. Yani bana şey geliyor, çok Benim de kocam mesela göndermez. kabul edilebilir bir yanı yok bence. Yani ben yanlış mı düşünüyorum? İzleyicinin eşleri nasıl düşünüyor? İzleyiciler ya da işte erkek izleyici izliyorsa karısını gönderin mi? Lütfen bu yorumlarda buluşalım. Çünkü biraz bana garip geliyor bu tavır. Ya ben otomatik olarak ya bırak kocayı. Şimdi ben arkadaşımın bile konuşmadığı kişiyle fotoğraf koyuyorsam biraz endişelenirim, biliyor musun? Peki Alişan bunu sorun etmiyor mudur? İşte onu soracağım. Alişan ne kadar anlayışlı davranıyor ya da umursamıyor mu Buse acaba Alişan'ı? Geçtiğimiz günlerde bir görüntü vardı. Aslında biz hani çok o işe girmek istememiştik. Yeri gelmişken bahsedeyim. Ne Sanırım o? bir karavan görüntüsü. Alişan Çiçek'le galiba. Doğum Buse günüydü Hanım'ın yanı- Buse'nin. Evet, evet. O evlilik yıl dönümü Evlilik yıl dönümleri miydi? Evet. Orada da Buse Hanım'ın yani çok yorum vardı. Bu benim yorumum değil ama izleyicilerin yorumu. Çok fazla hani Buse Hanım'ın çok böyle memnuniyetsiz, soğuk davrandığına dair şeyler vardı altta. Böyle Acaba onların arasında mı bir problem var? Ya uzun zamandır izleyicilerimiz yazıyor birlikte görüntü vermiyoruz falan diye. Alişan ama bence tırmalıyor birlikte görüntü vermek için. Ve ilişkiyi bence şu anda ayakta tutan Alişan'ın azmi. Bence öyle. Evet, o görüntüyü hatırlıyorum. 8. yıllarını kutlamak Evet. için sete programı gelin evine şey yaptı. Sürpriz Bir baskın yaptı aslında, tatlı bir baskın. Orada Buse'nin vücut dili ve yüz ifadesi ve hatta o karavandan önden inişi falan filan çok konuşuldu. Acaba bu ikilinin arasında bir sıkıntı mı var diye konuşuldu. Hemen arkasından işte bu üçlüyü tatilde görünce bu üçlüde sıkıntı yok. Tamamen dostane ve kardeşçe gidilmiş bir tatil bence. Ama niye gideyim ya, kocamın konuşmadı. Tabii. Kocam
Yani Bir soru gitmem. daha soracağım ben sana. Şimdi biz birkaç yıldır hep ne konuşuyorduk? Buse Hanım'la Merve Hanım arasında bir problem var. Hep bu konuşuldu. Evet. Ama bugün baktığın zaman kadrajda olmayan kişi Alişan. Alişan. Ve Alişan başka bir iddia. Eşiyle arası soğuk diyelim. Eşiyle Evet, arası kötü doğru. diyelim. O yokken bu ikilinin yakınlaşması asıl problem Alişan mıydı? Sorusunu da benim aklıma getiriyor. Ben şöyle söyleyeyim. Öyle düşünmüş olabilirler ama ben Alişan'ın bu aileyi ayakta tutmak ve bir arada tutmak için ne kadar çırpındığını biliyorum. Şu olabilir. Her iki tarafın gönlünü hoş etmek için bir takım pembe yalanlar söylenmiş olabilir. Taraflar nasıl olsa konuşmuyor diye. Sonra taraflar konuşunca o yalanlar patlamış olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Buna varım. Bütün bunlar yaşanırken Suzan teyzenin hiçbir karede olmaması hala, bu arada benim çok kıymetlimdir. Onu çok seviyorum. Kesinlikle öyle. Suzan teyzeciğim, seni çok seviyorum. Ve o acını seninle her fırsatta paylaşmak istiyorum, biliyorsun. Seni çok seviyorum. Suzan teyzenin bu karede olmaması falan. Şimdi ben şimdi şu an Alişan yayında da, şimdi ben şu an Alişan'ı arasam, şu an bu tabloyu sorsam Alişan yine bana pembe bir tablo çizecek. Çünkü Alişan istemiyor olumsuz bir durumda Evet. ailesini karşı karşıya getirmeyi ama karısı ya da işte gelini buna müsaade etmiyor. Hep bir olumsuzluk görüyoruz vallahi bak. Servet ne alaka ya? Ne alaka ya? Gidin Yani iki kesinlikle gelin dediğin gibi görünce, iki aralarında gelin bir elçi problem varsa onlar. bence de uzak durulması lazım. Alişan Bey çok değerli bir insan. Çok, Evet. çok güzel bir amca. Çok güzel bir aile babası. Baba yarısı ya. Bence onu üzmesinler. Tam baba yarısı. Bence de. Bak şöyle söyleyeyim size. Buse ile ilgili zaman zaman eleştiriler. Buse çok güzel bir kanalda muazzam bir iş yapıyor. O iş yıllarca yiyecek bir iş, tamam mı? O işi bizim ülkedeki herkes izler. Evet. Ve Buse de Allah var güzel sırtladı. Şimdi ama güzel sırtlayınca ve birkaç güzel reytingle baş başa kalınca böyle çok yüksek paralar da almıyor Buse oradan, onu da söyleyeyim. Ama Alişan'ın varlığını çok unutmamak lazım. Alişan'ın da bazı yaptırımları olabilir. Alişan'ı da çok devre dışı bırakmamakta fayda var derim. Buse Hanım'a bir rahatlık mı geldi diyorsun? Gelmiştir, psikolojik olarak böyle olması da normal ama yani ne bileyim, ben Ayşe'yi çok severim. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ve hep de bana dürüst olmuştur. İnan arayıp sormuyorum çünkü bana yalan söylemek zorunda kalacağını düşünüyorum. O derece. Evet. Ya, seyirciler hissediyor biliyor musun? O kadar şey boşuna yazılmıyor bence o Bu arada yorumlar. çıkan yalan haberler de oluyor bazen. Mesela Umre'ye gitti, yok işte transparan giyindi. Alişan kanaldan kovuldu falan. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu bile olmadı. Sadece insanlar olması gereken tabloyu Alişan'a gösterdiler. Bak, senin karın seninle Umre'ye gidip sonra transparan giyerse biz seni o kanalda görmek istemiyoruzu yalan haberle Mesaj Alişan'a verdiler mesaj verdiler. İzleyicinin nabzı çok kıymetli. Çok kıymetli. Ben birebir bir dakikada seni alaşağı edebilir yani. Buse de çok kafasının dikine. Ben Buse'nin Alişan'ı dinlediğini falan düşünmüyorum. Sen bir şey söyledin, bunu biz de duyuyorduk. Zaten bu tek başına çıkılan gece gezmeleri de beni hep rahatsız eder biliyor musun? İnsan olarak yani bireysel ilişkilerinde de mi? Bir evlilik varsa ortada bence eşler tabii ki olabilir. Nedir? Bir doğum günü olur, bir özel gün olur. Çok yakın bir arkadaşının bir özel bir şey olur, gidersin. Ama sürekli hale gelen böyle eğlenceler beni rahatsız eder. Tek başına çıkılan eğlenceler. Şimdi ben Bu evlilik birliğinin de zarar verdiğini düşünüyorum bu tarz durumları. Ben birkaç ödül törenine gittim. Bu seninle beraber ödül aldım. Birkaç sunucu şey dedi. Buse Varol olarak çıkmak istiyormuş sahneye. Ama sunucular özellikle Buse Varol tek taş diye vurguluyormuş. Sunucular da kim olursa olsun onun Alişan'ın karısı olduğunu farkına varmasını belki de istiyor olabilir. Ya zaten farkındadır. Ama ben evliliklerinde bir sıkıntı yaşandığını hissediyorum, biliyor musun? Ve Alişan'ın lokomotif, Alişan'ın benzin koymasıyla gidiyor araba bence. O toparlıyor, derliyor durumları diyorsun. Yani Buse'ye göre hava hoş bence. Bana öyle geliyor. Olabilir. Çok yoğun bir tempoda çalışıyor zaten. Evlatlarını bile çok az görüyor. Yani Buse kötü bir dönemden geçiyor olabilir mental olarak. Burada Alişan üzerine düşeni yapıyor mu? Yapıyor. Ama ben bu kadar kocam üzerine düşeni yapıyorken kocamın konuşmadığı ya da kocamın gitmediği bir gece kulübüne, kocamın konuşmadığı biriyle gitmem. O konuda sana kesinlikle katılıyorum. Dediğin gibi gerçekten uzun süredir konuşmuyorlarsa Servet Bey'le yan yana aynı karede bile olmaması bence çok daha sağlıklı olur. Değil mi yani? Sanki Evet. kocamın kararlarını hiçe sayıyorum gibi geliyor bana. Ki
ne olursa olsun Alişan Bey suçlu bile olsa, haksız bile olsa Yanında duracaksın. olmanız gereken yani Sen soyadının fotoğraf yanında. o tarafta olmanız gerekiyor. Aynen öyle. Ama iyi tatiller. Güzel bir tatil oldu onlar için. Çünkü onlar da çok yoğun çalışıyor. Yani bu Evet. çok yoğun çalışıyor. Güzel bir tatil oldu. Dönüşte bakalım nasıl dedikodularla Yani dönecek. bir yandan da Merve Hanım'la böyle olmaları da çok mutlu etti Tabii beni. tabii. Günün sonunda Evet. en güzel görüntü bu. Çünkü çocuklar... Kesinlikle. Ya şimdi çocuklara çok üstüne titriyor Alişan. Alişan'ın da varlığını yok saymamak lazım. Kesinlikle. Yani ben ne bileyim, Sadece Alişan Bey'in de değil, Suzan Hanım'ın da aynı zamanda. evet çok Onda. haklısın. Yani Servetsiz de bu tatile gidilir miydi? Gidildi. Bu arada Servet'i tanırım, severim de. Tatlı ve sempatik bir adamdır. O anlayacaktır ne demek istediğimizi zaten. istediğimi Evet, yani. evet. Herkes bence yerine koyup konuşsun. Ben ikisi, bu karedeki herkesle iletişime geçmiş ve bu karedeki herkesi tanıyan biri olarak söylüyorum. Alişan tabii benim için daha bambaşka bir yerde. Bunu söylemek durumundayım. Bu magazinsel bir şey değil. Bu toplumsal bir şey. Kocamın konuşmadığıyla konuşmam. Tatile gitmem. Gitmem kardeşim. Basit bir kural gibi bir şey bu. Evet, daha Toplumsal yazılmayan bir kural bu. evet. Aynen Yazılı öyle. olmayan kural. Peki Onur Buldu'nun başına Çok kötü ya, bir şey çok geldi. talihsiz. Talihsiz bir şey geldi. Yani en yakın arkadaşımıza güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz ama bu devirde de dekontsuz, işlemsiz, ne bileyim alıcıya gitmeyen falan ben yapmam. Babama Onu buradan güvenmem. seyircilerimizi de uyaralım. Sakın böyle işlemler yapmayın. Yapmayın. Yasal olsun, bir yasal karşılığı olsun, bir dekontu olsun, bir karşılığında bir şey yazsın, ödenen meblağ. İBAN'ınızı kimseye kullandırmayın. Bakın son bir yılda 50.000 kişi yanlış bilmiyorsam Ne? İBAN'ını bir başkasına kullandırdığı için O ne demek? ceza aldı. Kullandırmak ne demek İBAN'ı? Ya bir şekilde geliyorsun, ben seni tanıyorum, İBAN'ını sana kullan. Bir şeyin oluyor, sana Ya para sana gelecek. para Ya da birine yatsın para mı? göndermen gerekecek. İBAN'ı kullandırtıyorsun ve bu suç teşkil eden bir şeyde ilerliyor. Sen bunu bilmiyorsun. Yani bana para gönderen kişi suç işlemiş olabilir. Olabilir. Sakın bana para öyle göndermeyin aman aman. O yüzden IBAN'larınızı kullandırtmayın. Burada da olduğu gibi dekont karşılığı olmayan, resmi bir karşılığı olmayan kimseye para vermeyin. Ya şöyle çok Veriyorsanız yakın da parayı unutun Onur Çok Bey gibi. Bravo ya. Çok yakın arkadaşım da ben ona güvenirim falan filan. Yapmayın böyle işler. Ya da para yolluyorsanız da açıklamalar o kadar kıymetli ki. O çok önemli. Çok Kanıt önemli. niteliğinde. Açıklamalara çok dikkat edin. İşte aldığım arsanın bilmem ne taksidi, bilmem ne nolu parselin bilmem ne taksidi falan. Yani ben tabii biliyorsun ben kredi ödüyorum ya. Orada bilmem ne nolu kredinin Tabii, hepsi yazıyor, 13. evet. taksidi falan. Ay Allah söylesin. Gibi şeyler yazılırsa Ödersin inşallah. çok daha kıymetli olur. Çünkü ben böyle olarak çok pimpirikliyim. Aman aman yani. Ben Noterin olmadığı işlem yapmayın, rahat edin ya. Bu kadar Bravo. basit. Aynen öyle. Çok da geçmiş olsun. Sanırım bu olay geçmişte oldu. Geçmişte, Fakat evet. yeni açıklıyor. Ya geçmez ki acısı. Geçer mi? Geçmez tabii. Ya. Bir ev parası gitmiş. Müteahhit demiş ki sen de iyi bir adama benziyorsun. Saf Sen bir biraz olana safsın benziyorsun demiş. demiş. Senin demiş ev yalan olmasın arsa. Hay Allah çok geçmiş olsun. Biz Müteahhit güldük ama uyandırmasa uyanmıyor bu arada. vallahi hala uyanmıyor. uyanmıyor. O kadar Uyanmıyor. güveniyor ki. Arkadaşın oldu. Yalan oldu. Muhtemelen. Peki. Şimdi sosyal medyanın konuştuğu bir sahne var. Cemre Baysel'in Güller ve Dikenler mi? Güller ve Günahlar dizisinde. Güller ve Dikenler de güzelmiş ha. İyi dizi buldum. Senaristler hemen Güller ve Günahlar dizisindeki bir sahnesi çok konuşuldu. sence gülüyor mu ağlıyor mu? Onu biz anlayamadık. Sahne gereği ağlaması lazım. Ama burada siniri bozulmuş da gülmüş bir insana da benziyor. Çünkü bununla ilgili çok fazla yorum var. Çözemeyen çok insan var. Ben Gülüyor bu arada- mu ağlıyor mu? Her ikisi Ben bu birden arada mi? Cemre'nin gözlerini böyle tepsi gözlüdür o da benim kız gibi. Tepsi gözlü. Böyle tepsi gözlüler. İşte öyle kim var? Selin var. Şekerci. Senin şeker. Böyle güzel göz mesela. Türkan Şoray'dan yola çık. Büyük göz çok iş yapar. Küçük gözlü insanın daha oyunculuğunun yüksek olması lazım ki bize geçsin. Ama bakın bu dediğimi unutmayın. Büyük gözlü herkesin oyunculuğu çok daha kolay geçer. Bu kız tepsi gözlü bir kız. Çok güzel oynuyor. Ben oyunculuğunu beğeniyorum da. Ne oldu bir anda o sahnede? Siniri bozuldu kızın. Demek ki ağlayamıyor kız. Olabilir. Ya da biraz fazla gereğinden fazla oynama ihtiyacı duyduğu için hataya düşmüş olabilir. Egzajere bir oyun. O yüzden hataya düşmüş olabilir diye düşünüyorum ben de. Daha Çünkü da altını çizmek için. televizyon, işte sinema, dizi, tiyatro gibi olmuyor. Değil. Ama bu tiyatroda mesela çok etkilerdi. Yani büyük oynayacaksan çok gerçekçi oynaman lazım. O kadar gerçekçi oynamıyorsan çok büyük oynamayacaksın. Çok haklısın. O kadar fark ediliyor ki. Ya böyle ağzını açarak bağıra bağıra ağlama sahnesi deyince benim aklıma Aşk-ı Memnun'un işte 69. mu 68. mi o sahnesi gelir. Bölüme Ve- kadar biliyorsun. Ezberi biliyorum. Ölüyorum anlasana diyordu Firdevs Hanım'a yalvararak. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar deyip böyle
Höyküre höyküre annesinin dizinin dibine ağlıyordu. Bak. Ağlama Hala- oluyorsun yani. Şimdi Daha bak hala bak rakama kadar tepkisindesin, biliyorum. evet. 68 mi 69 mu oralarda bir yerde. Bu konuşmalardan sonra, bu sosyal medyadan sonra Gonca Gonca Vustater'in, Vustater'in. bakın ama bu Gonca Vustater'in açıklaması yeni değildir. Onun altını Daha önce çizeyim. evet. Leyla dizisinde rol aldığı zamanlardan o dönemlere ait bir açıklama. Tam da onun ağladığı şekli diye tarif eden, tam o ağlamayı tarif ediyor. Yani eski bir açıklama ama değişen hiçbir şey olmamış. Değişen hiçbir şey Değişen hiçbir şey olmamış. Güncelliğini koruyan bir açıklama. Demek ki bu kız Gonca'nın böyle da çok ağlıyor. ileri görüşü demek ki. Bir de Gonca çok yüksek bir oyuncu. Evet. Bak mesela. Onun profili Of. çok, evet, oyunculuk profili Gonca çok çok yüksek. çok güzel bir kadın mı? Bu arada anne olduktan sonra çok güzel oldu. Bence Onu de söyleyeyim. annelik yaradı ona. Çok kesinlikle. güzel oldu. Ama böyle işte Serenay'larla, Hande'lerle kapışacak Bu bir arada güzellik anne yok. olduktan sonra huyu da daha güzelleşti bence. Öyle mi diyorsun? Daha da böyle tatlı. bir Öyle yanı olur oldu. ya, Evet. olur. Anne olduktan sonra değişir insan. Şimdi Hande'lerle, Serenay'larla falan güzelliğini yan yana koymuyoruz ama oyunculuğa gelelim mi? Yani orada da az önce dedik ya aynı kefe. Gonca çok güzel Evet. oynuyorsun ya. Kesinlikle. Güzel Büyük oyunculuk dedik ya, o büyük oynuyor gerçekten. Gerçekten Güzel ve başarılı sen büyük oynuyor. bir evet. oyuncusun. Büyük bir oyuncunun da daha yeni yetme bir oyuncuya böyle bir eleştiri yapması bence güzel. Keşke bu eleştiriyi zamanında duysaydı da biraz ciddiye alsaydı Cemre Baysel. İşte bir tık değişseydi. zamanlama biraz şey olmuş eleştiriyle alakalı. Erken görmüş. Yani erken görmüş evet. ve insan biraz eleştiriye açık olur. Bak oradaki eleştiriyi anlamamış. Aynı tondan, aynı büyüklükle, aynı inandırıcılıkla. Belki de böyle ağlıyordur. inandırıcılıkla- Kendi hayatında da böyle ağlıyordur. Allah Allah. Mona Lisa tablosu gibi gülüyor mu ağlıyor mu belli değil yani. Belki de böyle ağlıyordur. Şuna değer koydun ki. Ya böyle ağlıyorsa sessiz için. Evet. O da doğru. De bilmiyoruz ki. Ama oynarken ki ağladığı bize geçemedi. Sosyal medyada da alay konusu oldu. Gözyaşı olmasa kahkaha atıyor derim Bazen yani. ama ağlayan insan. Bak mesela ben çok güzel ağlarım Uğur. Allah da bir ağlatmasın. Amin. Ben ağlarsam için sızlar. O kadar ya. Bak evet. Sakın ağlama burada. Ağlamayayım evet. Fakat bazı insanlar da öyle kötü ağlıyor ki. Yani Geçmiyor mu? yok yani gerçekte de kötü ağlıyorlar. İnsan şey diyesi geliyor yani ağlamasın mı Allah derdinden hemen bir an önce kurtulmayı mı nasip etse. Gülmek istiyor insan. Ama Allah ağlatmasın. Hep kızıma Amin, ettiğim bir amin. dua var. Allah sadece sevinçten ağlatsın hepimizi. Şimdi kötü bir ayrılık haberi. Ya zaten bu çift Survivor Sahra'dan bahsediyorum ve İdris çifti. Bu çift zaten evliliklerini kurtarmak için son bir adım attılar Evet. 2024'te. 2 yıl yine gitti. Onun röportajı ben yapmıştım. Öyle bir şey Çok, o hatırlıyorum. zaman çok şey olmuştu böyle dikkat çekmişti. Neydi konu? Evlilik terapistine gitmişlerdi. O zaman da bizde hani yeni böyle çok dizilerde, sinemalarda, filmlerde gördüğümüz şeylerdi Terapistler. bunlar. Terapistler. En bilindik aileydi belki de giden bizler için. Ya bu çok evlilik- dikkat çekmişti. O bayağı gittiler bu arada. Birkaç ay gittiler ve süreci atlatmışlardı. Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi. Mutlu sonu sonu geciktirdiler mi? Öyle oldu. Öyle oldu. Sonu geciktirdiler. 2 yıl sonra boşandılar gördüğünüz gibi. Ya çok terapist ağırlıyorum. Hepsi de çok kıymetli. İlişki terapisti, evlilik terapisti bunlar çok kıymetli şeyler. Evlilik terapistine giden evlilik biter ya. Biter diyorsun. Bir gün bitecektir yani. Üzülerek söylüyorum bunu. Ama gidin en azından süreci uzatın. Birbirlerinizin hatasını görün falan. Ben terapist seansından çıkıp kanlı bıçaklı olanları görüyorum. Seanstan sonra. Seansın daha kapıda. Söyleyemediklerini mi söylüyorlar orada birbirlerine acaba? Bence yüzleşmekten hoşlanmıyorlar insanlar birbirleriyle Anladım. ve kendi hatalarıyla falan. Ya tabii bu çift içinde miad dolmuş ama güzel bir açıklama geldi. En azından saygı ve sevgi çerçevesinde bittiğini söylemişler. Birlikte aldığımız ortak kararımız evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde bitirmektir diyor. 11 aylık bir bebekleri var. Evet. Allah mutlu etsin bebeğinin. Bundan sonraki hayatında çok güzel olsun. Bebek olunca tabii insan biraz bir tık daha Bir düşünüyor. de terapiste gitmek yani zaten süreci uzatacak ya da bitirecek diye bir şey yok. Belki de kısaltacak senin söylediğin gibi. Evet tabii. Her Hızlandıracak, terapi için hızlandıracak, söylemeyelim evet. ama hızlandıracak diyebilirim. Belki bu bebek süreci de yıpratmış olabilir. Olabilir. Anne bazen doğumu çok büyük bir olay olarak bildiği için kocasından da aynı tepkiyi görmek istiyor. Kocası sıradan karşılıyor. Anne hassasiyetinde olmayabiliyor. Anne Algılamıyor. deliriyor. Aynı duygular yok. Yok. Sonradan oluyor duygular falan. O yüzden biraz kötü oldu çocuğun da olması. Hayırlı olsun her ikisi Peki için. Sahra Survivor'a döner mi? Sanmıyorum ya. Döner mi? Nasıl bir yarışmacıydı? Sen bir Survivor fanı olarak. Sahra iyi bir yarışmacıydı. Ben hatta All Star'a da gitmişliği var.
All Star diye. Döner diyorsun. Dönebilir. Peki şey ne oldu? Yani yaşı kaç oldu mesela ya da fiziki kapasitesi sence nasıldır şu an? Hakim Nobre var be. Görmüyor musun? Her türlü gidiyorsun. Nobre bütün şeyleri bozdu yani. Darmaduman etti. Darmaduman etti bütün o yaş kriterini. Sahra. Sahra benim bildiğim ilk diskalifiye yaptıranlar da yok. İlk diskalifiye yaptıran Nihat Doğan'dı. Pascal Numa'ya yaptırdı. Sahra da Berna diye bir kıza yaptırdı. Berna ile tekme tokat birbirlerine girdiler. 34 yaşında bu arada, yaşı da güzel. Yani en azından Nagihan'dan, Nobre'den iyi. Ve Nagihan ve Nobre dediğimiz Birkaç kişiler. ay hazırlıkla çok sağlam bir yarış Çok iyi. çıkarabilir o zaman. Peki şimdi bu çok geçtiğimiz hafta konuştuğumuz saygı gecesi, Mustafa Sandal'ın saygı gecesi. Yeni bir saygı gecesi mi ekleniyor? Oğuzhan Uğur bir Evet. sinyal verdi. Serdar Ortaç Serdar çok Ortaç. isteniyormuş. Çok yerinde bir Çok da şey böyle basit olmuş. Baba yapalım mı? Yapalım Ya, baba. mesaj çok iyi. Serdar Ortaç'ın her zamanki Ya hali. mesaj çok bomba ya. O mesajda baba da değil. Baba diyen taraf Serdar. Yok, Serdar ya. Bey işte. Ya çok O güzel. her zaman öyle konuşuyor ya zaten Serdar Evet Bey. evet ya, bıkmışlık var onda. Şey bir. yok. Adam detay sormuyor ya. Yapalım mı? Yapalım baba. Bitti. Bu kadar yani. Aralarındaki Biletler şu iletişim. anda çıktı. Onu da söyleyelim. Evet. Siz izlerken çıkıyor olacak. Çok komik bir mesajlaşma. Serdar abicim selamlar. Nasılsınız? Oğuzhan Uğur ben. Ağustos'ta müsaitseniz saygı bir yapalım mı? Olur baba, yapalım, sen başla. Bu kadar. Bu kadar. Net ya. Yapalım. Yormaz, mükemmel. Hemen Oğuzhan Uğur'a mesaj attım. Biliyorsun Oğuzhan Uğur'la aramız kötüydü bu deprem olaylarında falan. Ama bir özür dilemişti, o yüzden gönlümü aldı. Dedim ki Gamzelimi ben okuyacağım dedim. Bir kahkaha O kadar geldi. iddialısın. Okumam tabii de yani bir Gamzelim şarkısı olsun demek istedim yani. Herhalde olacak. Güzel olur. Serdar Orada da olur Ortaç'ta. mu? Nick Binler gider mi oraya da? Nick Binler söyler mi? Nick Binler'e istersen birazdan konuşalım. Birazdan gidelim. Peki. Başka var İrem mı? Derici var ya. Parası bitmiş mahkeme şeyleriyle uğraşmaktan. İrem Derici'ye hakaret eden değil, edilen tarafta olmanı tavsiye ederim. Kendim hakaretlerden bir çantalar, tatiller, neler aldım. Taksit ödüyorum diyorsun. Ha? Nasıl? Taksit ödüyorum diyorsun. Kredi Taksit taksiti. ödüyorum, Allah razı olsun. Ettiğiniz hakaretlerden tarafını belli et. Hakaret etme, hakaret edilen taraf ol. Ama çok geç akıllandım diyor. Para kalmadı sonra akıllandım diyor. Ya İrem tabii o Derici. espri yapıyor ama ben biliyor musun, ben İrem'in yatırım yaptığını hiç düşünmüyorum. Bana da hiç öyle geldi. Olduğu gün yiyor, içiyor, geziyor gibi bir tavrı var. Bitmeyecek gibi yaşıyor değil mi? Nasıl bir açıklama yapmış? Ha. Tam Serdar Ortaç'ın üstüne de denk geldi. Böyle Serdar Ortaç da hep genelde param bitti açıklamaları Evet. yapar ya. Böyle o da acaba har vurup harman mı savuruyor? Serdar gibi kötü alışkanlıkları olmasa da. Yok Yani- şeyden dolayı söylüyor işte. Sürekli argo konuştuğu, birilerine saldırdığı, sataştığı için mahkemelere verecek param kalmadı Evet, diyor. orada egzajere Evet. ediyor tabii de ben yine de buna rağmen çok yatırım, birikim falan peşinde olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyor musun, biliyor musun? Bana biliyorsun gibi geldi. Yok ya, gerçekten bunu sormadım. Ama böyle çok hayatını yaşamayı seven ve o kadar yoğun bir tempoda çalışıyor ki, yoğun tempo arasında kendisine vakit ayırmayı da yine bilen, arkadaşlarına, dostlarına vakit ayıran, kaliteli yaşayan biri yani yaşam anlamında. Fakat tabii kötü alışkanlıkları olabilir, geç uyuyor olabilir, eski kötü alışkanlıklarından küfür olabilir. Ama bak, küfürü de minimuma indirmiş Minimuma indirmiş ama vazgeçemiyor. ama geçemez yani. Geçemez. Onun şeyi öyle, yapısı öyle. Evet evet. Bazı YouTube programlarında da zaten para biriktiremeyip yediğini de kendisi açıklamış. Vallahi birikim şart, önemli. Akarken dolduracağız. Bu hali daha sempatik geldi mi sana? Daha sakin böyle. Ben onun her halini sempatik ve doğal buluyorum. Ama artık anne olmaya çok yakın, artık ilişki, evlilik yolunda. Belki Ama istemiyor galiba, öyle bir açıklaması vardı. ay, dünkü paylaşımı, dün bir tane çocuk sahneye çıkmış, çocuğun kolunu şöyle tutuyor, bak yakın çek Allah aşkına. Bu çocuk şimdi suratı şöyle zaten. Bu ne? Evet. At. Çocuğun da bileğini şöyle tutuyor bak yönetmenim. Hani şöyle, çocuk sevgim ektedir diyor. O kadar çocuğu seviyor ki şöyle tutuyor yani. Ha mesela tabii biz şimdi anaç bir ama ben şöyle falan Tabii, tutup tabii. ayaklarının altını öperim çocuk gördüğüm zaman. Fakat o kadar suratına ve vücut diline yansımış ki çocuk sevgim ektedir yazıyor böyle. Çok çocuk sevmiyor. Zaten sürekli söylüyor istemediğini, kendisi de bahsediyor. Ama bir çocuk bekleriz, isteriz. Bir kızı olsa Bir İrem severiz Derici daha de, olsun diyorsun. İsteriz vallahi. Bir İrem Derici daha olsa mı olur. Ben bu arada bunun demeyeyim. Şimdi İrem Derici'nin nişanlısı Melih Kunukçu. Kunukçu'nun da bu The Traitors'ta çok sempatik buldum.
Eskiden o kadar sempatik gelmiyordu bana. Fakat böyle sempatik ve gerçek buldum. Geçti sana. Geçti. Yani Şeylerine eğlenceli ve sempatik güzel bir oluyor musun? ilişkileri var. Ara sıra böyle kavgalar, barışmalar, onlar bunlar. Kavga ilişkinin dinamiğini belirleyen bir şey. Kavgadan sonraki barış çok daha tutkuludur. Ama İrem Hanım böyle her şeyi kapatıyor. Küfür İrem kıyamet duygularını- diyeyim. Her şeyi siliyor, atıyor falan. Sonra bir Evet. bakıyorsun bir anda barışmışlar. Arkadaş İrem gerçek Öyle yaşıyor değil bir mi? kadın. Ne yaşıyorsa onu Evet. paylaşıyor. İşte bazıları gibi gideyim çiçek alayım da bir iki gün daha ayrılığımız ortaya çıkmasın ya da ne bileyim altına güzel yorumlar yazayım da eşim ya da sevgilim ya da nişanlımla kötü bir şey o. Bitti kardeşim mi? Bitti. Ölüyor muyum aşkımdan? Ölüyorum. Sürünsem de aramıyorum deyip tekrar barışabilir. Gerçek ya, bunları yaşamıyor muyuz? Şuramıza kadar geliyor. Ölse daha barışmam dediğimiz insanlarla sulh içinde el kol fotoğraf koyuyoruz yani. Bu Doğru onun söylüyorsun. gerçek olduğu anlamına geliyor. Zaten İrem Hanım'ın şeyinle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Gerçekliğiyle alakalı. İnsan rol yaparak bu kadar şey olamaz, argo olamaz zaten. Camiadaki 10 kişiden biri gerçek. Olabilir, evet. Ne hissediyorsa o an onu yaşıyor, kesinlikle Aynen yansıyor. öyle. Öyle yaşayan çok 10 kişi falan var. Ben de bir tanesiyim bu arada. Ne söylüyorsam arkada da aynısıyım. Ve ne söylüyorsa arkada aynı olmayanları söylemekle kendimi mükellef hissediyorum ki siz gerçek yüzlerini görün istiyorum ya. 10 yıldır. Evet. Sana yorumlar gelecek yine. Bakalım ne gelecek. Yorumlarınızın canı sağ olsun ama çantanızı alırım. Peki. Of, bugün de böyle olsun. Değil mi? Böyle güzel oldu ya. Güzel oldu ya. Bir Instagram'ın senin sonunda niye Reel var? Anlat bakayım. Çünkü, Hakiki şey gibi oldu. Sen otobüs firması Evet, gibi oldun. otobüs firması gibisiyim. Çünkü Uğur Kotan'ı çaldırdım ben. Çalındı. Ay canım, onu Onur buldu gibi seni de Evet, kandırdı. evet, beni de dolandırdılar. Çalındı, hatta oradan birkaç gün böyle insanlara maç falan verdiler yani böyle. Şu maçlar oyun tabii. Senin Paylaşımlar çalınan oldu. hesabın daha eğlenceliymiş ya. Çok eğlenceli. Orayı takip etsinler. Ama şimdi Uğur Kotan Reel. Evet, Real. Ve ben biliyor musun bir sürü mavi tıklı insana spamlattırdım. Neler yaptım. Olmadı. Onlara da helal olmadı sayfa. Kullanamıyorlar. Sayfa ama öyle duruyor. Ben Öyle de geri duruyor. alamadım. Duruyor Ama öyle. şimdi Uğur Kotan, Evet, Uğur Kotan Reel'dan ve devam Bircan ediyoruz. Bali sondaki 2'den bize ulaşabilirsiniz. Biz bütün yorumlarınızı okuyoruz ve interaktif şekilde sizinle yorumlaşıyor oluyoruz. Ben bütün yorumları okuyup orada hafta sonları cevap veriyorum. Geçen gün hani en güzel yorumu stüdyoya davet edecektiniz demişler. Biz bu daveti yapalım. Yapacağız ya. Yapalım. Daha Bayağı- belki o en güzel yorum gelmemiştir. Daha istediğimiz en güzel yorum gelmemiş olabilir. Peki efendim, bugünlük bizden bu kadar. Biz yine yarın istediğiniz saatte YouTube kanalımızda sizlerleyiz. Hoşça kalın. Kalın efendim.